Merhaba, ben Doktor İbrahim Sönmez. Şu anda Yalova'da Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde bulunuyoruz. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Ben lise eğitimimi Tarım Meslek Lisesi olarak İstanbul Halkalı Ziraat Meslek Lisesi'nde aldım. Daha sonra lisans eğitimimi Uludağ Üniversitesi'nde tamamladım. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra doktora eğitimimi de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladım. 2000 yılından beri burada Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde sebzecilik bölümünde faaliyet gösteriyorum. Özel olarak konularımız sebzecilikte hem yetiştiricilik hem de ıslah konularında çalışıyoruz. Bugün sizlere sebze yetiştiriciliğinin dünü, bugünü konusunda geçmiş yapılan uygulamalar, eski çeşitler, nereden nereye geldi o konularda kısaca bilgi vermeye çalışacağım. İlk olarak dünyada ve Türkiye'de en fazla yetiştirilen türlerden biri olan, hatta birincisi olan domateste bir iki örnek vererek başlayacağız. Daha sonra farklı sebzelerde ve bir iki tane de meyvede ilk tarımına başlamadan önce hangi aşamadaymış, şu anda hangi aşamada, ıslah çalışmaları sonucunda nerelere gelmiş, bunlardan bahsedeceğiz. Burada ilk slaytımızda gördüğünüz gibi domatesten bahsediyoruz. Ekranın sağ üst köşesinde domatesin yabani formu dediğimiz ilk formlarından birisi. Burada hem kahverengi hem de yeşil olarak küçük meyvelerini görüyorsunuz. Bunların kırmızıları da var. İlk başta yabaniler bu şekildeydi. Daha sonra yıllar boyunca insanların ilk domatesi fark etmesinden sonra detaylı bilgiyi ilerleyen slaytlarda vereceğiz. Yavaş yavaş gelişmeye, ıslah edilmeye başlandı. En son aşamasında da görüyorsunuz sol tarafta halihazırda pazarlarda, marketlerde tükettiğimiz domates çeşidine, tipine, meyve tipine ulaşıldı. Buna gelene kadar da alttaki fotoğraflarda gördüğünüz gibi değişik şekillerde, renklerde, yapılarda, büyüklüklerde domatesler hala günümüzde mevcut. Eski çeşitler olarak da son yıllarda rağbet gören ve giderek de tüketicilerin beğenisini kazanan çeşitler, meyveler var. İşte rengini görüyorsunuz, kırmızıdan işte yeşil, ara tonlar pembeye kadar var. Arada sarı olanları görüyorsunuz. Yeşil olanlar var. Hatta siyah domates denilen mor renkli domateslere kadar mevcut. Fakat en çok tüketilen, hemen hemen herkesin bildiği kırmızı ve pembe çeşitleri kültür çeşidi olarak tüketiyoruz. Daha sonra mutfaklarımızda önemli bir yer kaplayan, üretim olarak da baktığınızda ilk sıralarda olan soğan tiplerini burada görüyorsunuz. Burada da soğanın eski tiplerinden birkaç fotoğraf örnek koymak istedim. Burada sağ üst köşede gördüğünüz yassı tekerlek soğan olarak da geçen Tokat, Zile tarafta bunu daha çok görmektesiniz. Bazı çeşitler de var, kültür çeşitleri, fakat bu kadar yassı olanı günümüzde neredeyse kalmadı diyebiliriz. En bilineni işte Zile soğanı dediğimiz ve bir iki Türkiye'de bir iki yerde de geçen, onun yanında sol tarafta gördüğünüz kırmızı renkli olanı da var. Bunlar yassı soğanlar, tekerlek soğan olarak geçiyor. Onun altında da günümüzde pek fazla belki büyük soğan olarak görmüyorsunuz. Arpacık dediğimiz küçük tiplerini göreceksiniz. Burada uzun silindirik soğanlar var. Bunlar da sanayide kullanılan soğanlar. Bunlara baktığınızda tadı, aroması, kuru maddesi çok iyi soğanlar, bunlar çeşitler. Fakat işte günümüzde verimlerinin biraz düşük olması, hastalık zararlara dayanıksız olmaları gibi nedenlerden ötürü lokal belli bölgeler dışında maalesef üretimleri çok fazla yaygınlaşmadı ya da yaygındı, oralara kısıtlandı diyebiliriz. Bunların avantajı şu: günümüzde hala gurmeler, büyük ünlü aşçılar, yetiştiriciler bu soğanları tercih ediyor. Neden? Yemeğe ayrı bir tat, ayrı bir koku ve aroma katıyor. Ayrıca bazı soğan tiplerinin, bu eski tiplerin yemekte kaybolduğu ve tamamen içinde bulunmadığı, hani soğan katmış gibi görmüyorsunuz herhangi bir soğanı, ama tadını, aromasını yemeğe çok güzel geçiriyor. Bu yüzden özellikle gurmelerin aradığı soğan tipleri bunlar. Bizim
de başımıza gelen yaşadığımız bir anıyı burada paylaşayım. Biz bu soğan genetik kaynaklarını topladığımız bir projemiz var. Tarım Bakanlığı'na bağlı. Türkiye'nin hemen hemen her yerine gitmeye çalışıyoruz. Maraş'a, Kahramanmaraş ilimize gittiğimizde oradaki bir üreticilerle konuştuk. Dediler ki bizim burada bir soğanımız var. Nacar soğanı diye geçiyor. Bunu özellikle oradaki bir lahmacuncu amcamızla da tanıştık. O talep ediyormuş. Kendisiyle de görüştük. Bize sağ olsun ikramında da bulundu. Gerçekten de yani özel bir kokusu, özel bir tadı, aroması olan bir soğan. Onun söylediği şu: ben bunun yetiştiği yerde, bu Nacar soğanının yetiştiği köyü biliyorum. Onlarla anlaşmamı yapıyorum. Ben herkesten önce gidip bu soğanı alıp depoma koyuyorum. Bu soğan olmadan benim bu lahmacunum da böyle olmaz diye belirtti. Ve olmadığında da, yani çok zorda kalırsa başka soğanları aldığını, mutlaka bu soğanı kullandığını söylüyor. İşte bu tarz tüketicinin olması, bu tarz tüketim şekillerinin olması bizim eski çeşitlerimizin bugün halihazırda yaşamasında en büyük etkenlerden. Diğer türümüz sebzeler içinde geçmese de patates. Bunun da eski ilk formları nelermiş, yabanileri nereden nereye gelmiş, onu göstermek istedim. Burada sağ tarafta görüyorsunuz değişik renklerde, şekillerde patates yumrularını. Günümüzde ise normal patates dediğimizde, yemeklik patates dediğimizde artık hepimizin aklına gelen görüntü fotoğrafta soldaki. Tabii bunun haricinde mor tatlı patatesler, onlar var. Özellikle Japonya'da, farklı ülkelerde tüketiliyor ama yemeklik olarak, sanayilik olarak düşündüğümüzde büyük alanlarda yetiştirilen patatesler bunlar. Onun haricinde aşağıda patlıcanı görüyorsunuz. Patlıcanın ilk formu hatırlarsınız bir iki slide önce, domates gibi küçük yeşil renkli bir meyvesi var. Bu tüketilmiyor. Fakat daha sonra ıslah edile değişik şekillerini anlatacağız patlıcanla ilgili bölümde. Burada sol tarafta gördüğünüz hepimizin klasik tükettiği patlıcan formuna gelmiş. Islah edile bu aşamaya kadar gelmiş. En fazla yetiştirilen türlerden biri de havuç. Kökü tüketilen bir sebze. Havuçta da ilk yabani formu halihazırda floramızda, Türkiye'de neredeyse hemen her yerde görebilirsiniz. Fakat bu bitkiyi söktüğümüzde kökünü burada sağ tarafta görüyorsunuz. Yenilebilecek, tüketilecek bir form değil. Fakat bunun içinden işte mor havuçlardan, turuncu, sarı havuçlardan başlayarak seleksiyonlar yapılmış. Ve en son aşamada dünyada en yaygın üretilen ve tüketimi yapılan turuncu havuçlar, sol taraftaki fotoğrafta görüyorsunuz, bu forma gelmiş. Yani bu ilk halleri, son hallerine baktığımızda gerçekten acaba biz bunu mu tüketiyorduk diye insan soruyor. Mısır örneği var burada bir de. Sağ tarafta mısırı görüyorsunuz. Yani günümüzdeki mısırla alakası yok. Çok küçük taneler. Bunun tüketimini nasıl keşfedildiğini, daha doğrusu insanların bunu nasıl tüketimine başladığına yönelik hikayeyi dinlemiştim. Bunda tabii ki ilk insanlar bu bitkiyi görüyor. Tanelerinin çok küçük olduğunu fark ediyor. İşte onları bir yemeye bakıyorlar. Tadını çok beğeniyorlar. Ve oradan selekte ede ondan sonra ıslah gelişe gördüğümüz, bizim bildiğimiz mısır formuna ulaşıyor. Sebzelerden sonra biraz da bir iki tane meyve örneği verelim istedim. Burada şeftaliyi görüyorsunuz. Şeftalinin ilk bilinen M.Ö. 4000'lere kadar gidiyor. Formuna baktığınızda sağ taraftaki fotoğrafta görüyorsunuz. 25 milimetrelik çapta, yükseklikte bir meyveden bahsediyoruz. Küçücük ve 3'te 2'si neredeyse çekirdek kaplı. Yenilebilir kısmı, düzeltiyorum, 3'te 1'i çekirdek kaplı, yenilebilir kısmı 3'te 2. Fakat günümüzdeki şeftali formunu yanına koyduk. İşte görüyorsunuz, biz bu şeftaliyi tüketiyoruz şu anda ama onun atası aslında bu 25 milimetrelik küçük bir meyveymiş. Hakeza muz da aynı şekilde ilk atası, yabani formları lifli, bol çekirdekli bir yapıda ve küçük meyveler. Fakat günümüzde muzun neredeyse çekirdeği yok gibi ve lifli yapısı da yok. Çok tatlı, şekerli ve severek tüketilen bir meyve haline almış. Bu ıslah çalışmaları, seleksiyon çalışmalarıyla meyveler, sebzeler günümüzde bu tükettiğimiz forma geldi.
Hali hazırda ıslah devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Biz hem verim arttırmak için hem de hastalık zararlılara dayanımı arttırmak için ıslaha devam ediyoruz. Bunun haricinde kültürel uygulamalar olarak baktığımızda tarımda ilk biliyorsunuz tohumun bulunmasıyla, insanların fark etmesiyle tarım başlıyor. Tabii bunu toprağa işleyerek gömmemiz gerekecek. Bunun için de ilk kara saban dediğimiz, burada da görüyorsunuz öküzlerle, tek bir kara sabanla tarım başlamış. Bununla beraber bizim büyük alanlarda ekim dikimimiz, yetiştiricimiz başladı. Daha sonra işte kulaklı pulluklar dediğimiz makineler, traktörler, sanayileşmeyle beraber toprak işleme tekniğimiz gelişti. Giderek teknolojiyle beraber alet ekipmanlarımızı da geliştirdik. Değişik bir pulluk sistemi de burada sağ tarafta gördüğümüz, günümüzde artık yavaş yavaş bizlerin de tavsiye ettiği üreticilere devirerek, toprağı alt üst ederek işleme değil de yırtarak, çizerek işleme dediğimiz teknikler tavsiye ediyoruz ve olabildiğince kombine aletler dediğimiz, burada da görüyorsunuz, bir kere traktör işlenerek toprağı çok fazla ezmeden, çok fazla alt üst etmeden, mümkün olduğunca az işleyerek hazır hale getirmek, işte anıza dikim gibi, ekim gibi yöntemler kullanmak artık günümüzde istediğimiz bir yöntem. Hep gelişme var, gelişme devam ediyor, teknoloji gelişiyor, ıslah yapıyoruz dedik. Fakat herhalde günümüzde yavaş yavaş da sorgulamaya başladığımız, bu projenin de amaclarından biri, bizim de bu sektördeki, bu meslekteki arkadaşlar olarak tartıştığımız konu, tamam teknolojik gelişmeler, ilerlemeler devam, güzel, fakat nereye kadar? Bunun sonu ne olacak? Herhalde burada oturup detaylı bir şekilde düşünmemiz gerekecek. Evet, dediğimiz gibi teknolojik gelişmeler, ıslah çalışmaları nereye kadar devam edecek? Bunun bir sonu var mı? Ya da yönümüz ne tarafa doğru olmalı? Bu konu artık tartışılıyor. Biliyorsunuz dayanıklı sebzeler, yola dayanıklı olan domatesler, bu konuda zamanında çok televizyon programları da oldu, medyatikte oldu. İşte bozulmayan, çürümeyen meyveler, sebzeler konuları insanları artık rahatsız etmeye başladı. Neden? Çünkü ıslah çalışmaları sonucunda tamam dayanıklılık geliştirebiliyorsunuz, meyveyi irileştirebiliyorsunuz, kabuğunu kalınlaştırabiliyorsunuz ama bazı tavizler de vermeniz gerekiyor. Bunlardan en bilineni veya en çok göze çarpanı tat ve aromadaki bazı kayıplar, bileşenlerdeki kayıplar. İşte ihracatta bazı sorunlarla karşılaştığımız dönemler oluyor bu tarz konularda. Pazara gittiğimizde artık eski işte o köyümüzdeki tadı bulamıyoruz, kokuyu bulamıyoruz şikayetleri artınca burada gene aslında teknoloji ve ıslah devreye girdi. Bu sefer eski çeşitlerdeki bu tat, aroma ve bileşenleri yeni çeşitlere aktarma çalışmaları başladı. Domates örneğinden yola çıkacak olursak, bunda en büyük bilinen, en popüler olanı eski pembe domateslerin, bu büyük tipteki domateslerin, dilim domateslerin tekrar hibritlerinin geliştirilmesi ve biraz daha yola dayanıklı çeşitlerin yapılarak mümkün olduğunca tatlarındaki, dokularındaki kaybı azaltmak veya yeni çeşitlere bunun eski tatları aktarmak, aromayı aktarmak konusunda da ıslah çalışmalarında başladık. Onlar da yapılıyor. Bu konuda çok hızlı sebze ıslahı, hızlı yol alıyor. Dediğimiz gibi bir şeyleri yaparken bunun getirisi, tavizleri oluyor. Siz uygun olmayan yerlerde, ekolojilerde veya uygun olmayan sezonlarda domates yemek istiyorsanız mecburen domatesi taşımanız gerekecek yetiştiği bölgeden. O zaman da ister istemez biraz daha eti hafif sert veya kabuğu biraz kalın çeşit geliştirmek zorundasınız. Çünkü eski tip domatesler dediğimiz gibi detayda anlatacağız. İnce kabuklu, bol sulu olanlar fakat taşımaya, yola dayanmıyorlar. İşte günümüzde her yerde her şeyi tüketelim veya her zaman kışın da domates yiyelim konusu gündeme gelince ister istemez yazın ki o tarladaki yetişen, bol güneş ışığı altında yetişen tadı, aromayı tabii ki o domateslerde veya o diğer sebzelerde de aynı şekilde bulmanız mümkün olmuyor. Burada artık tüketiciler biraz da belirliyor gündemi. Burada talebe göre ıslah çalışmaları, teknolojik çalışmalar devam ederek geliştiriliyor.